100 dolarlık ekipmanlarla milyon dolarlık uçakları imha etmeniz mümkün mü? Ukrayna-Rusya çatışmaları sırasında birçok yenilik gördük. Bu yeniliklerden bir tanesi de FPV dronlarla ilgili. FPV dronların savaşa adapte edildiğini gördük. FPV dronlar üzerinde modifiyeler yapıldı, 3D yazıcılardan aparatlar geliştirildi, mühimmatlar entegre edildi ve savaş sırasında uzaktan kolayca hedefe bırakıldı. Peki neden FPV dronlar tercih edildi? FPV dronlar çok küçükler ve kolayca modifiye edilebiliyorlar. Şurada öndeki kamerasıyla beraber gözlük yardımıyla drone'u kontrol edebiliyorsunuz. Drone nereyi görüyorsa siz de orayı görüyorsunuz ve hızlı görüntü aktardığı için ani hareketlerle hedefinizi vurabiliyorsunuz. Kolayca modifiye edilebildiği için altına bir 3D yazıcıdan oluşturduğunuz bir aparatla, birkaç motor veya elektronik donanımla beraber mühimmat bırakabilen bir sistem yapabiliyorsunuz. Kullanılan gözlük de bu şekilde gözlük. Bunlar çok değişkenlik gösterebiliyor. Gözünüze bir VR gözlük gibi takıyorsunuz. Direkt olarak drone'un gönderdiği sinyalleri alıyor ve size canlı olarak bunun yayınını veriyor. Bunların dijital versiyonları da var, analog versiyonları da var. Analog versiyonları daha ucuz, daha yaygın kullanılıyor. Birazcık parazit yapabiliyor ama çok daha hızlı bir görüntü aktarımına sahip. Dijital çok kolay kopabiliyor. Uzun mesafelerde sorun yaşatıyor ama yakında olduğunuz zaman çok temiz bir görüntü verebiliyor. Kullanımı klasik dronlardan biraz daha farklı. FPV drone'da kontrol tamamen sizde olduğu için pervane hızını, eğimini ayarlıyorsunuz ve nereye gitmek istiyorsanız drone'un konumunu ona göre ayarlamanız gerekiyor. Tabii ki de içine yerleştireceğiniz donanımla beraber bunu daha akıllı hale getirebiliyorsunuz. Örneğin yapay zeka destekli yapabiliyorsunuz, GPS takabiliyorsunuz. Yapay zeka destekli olduğu zaman da belirlediğiniz güzergah üzerinde çok hızlı bir şekilde ilerleyerek hedefe gönderebiliyorsunuz. Yakın zamanda haberini de yaptık. Ukrayna Rusya'nın hava üssüne saldırdı bu dronlarla beraber ve 117 tane dronla 41 tane uçağa hasar verdi. Bu hasar tabii Rusya'ya çok büyük etki yaptı. 7 milyar dolarlık bir zarar konuşuluyor ve kullanılan dronların da değeri 300 bin dolar civarı falan toplam değeri. Bunu karşılaştırdığımız zaman çok düşük maliyette çok büyük hasarlar verebiliyoruz. FPV dronların özelliği de bu zaten. Patladığı zaman, yakalandığı zaman da çok düşünmüyorsunuz çünkü çok düşük maliyetler. 100 dolar, 200 dolarlık maliyetleri olduğu için istediğiniz kadar üretip savaşta kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunun tabii çok korkutucu da bir tarafı var. Bu kadar kolay ulaşılabilen bir aletin savaşta kullanılması insanı tedirgin ediyor ki sosyal medyada da sıkça görüyorsunuzdur. Kamikaze dronlarıyla beraber askerlere saldırılması, uçaklara saldırılmasını görüyorsunuzdur. Bunlara nasıl önlem alınabilir? İlk başta drone'un bize doğru geldiğini anlayabiliriz. Bunu nasıl anlayabiliyoruz? İşte bir tane alıcı ekranla beraber etrafımızda bir drone varsa drone'un gönderdiği sinyali kendi ekranımıza görebiliyoruz ve hedefte miyiz değil miyiz anlayabiliyoruz. Onun haricinde jammer kullanabiliyoruz. Çünkü bu FPV drone'lar 4.5G veya kumandanın sinyaliyle kontrol edilebiliyor. Kumanda sinyaliyle kontrol edildiği zaman mesafesi çok uzak olmuyor ama 4.5G ile çok uzak yerlere gönderebiliyorsunuz. Ama bu da jammer'la çok kolay bir şekilde engellenebiliyor. Jammer'la sinyalini kestiğiniz zaman pilot görüntü alamıyor, drone düşüyor ve mühimmat patlıyor. Siz de bu dertten kurtuluyorsunuz. Tabii buna da çözüm bulundu. FPV dronların altına yerleştirilen bir makara ve makaranın içerisinde fiber optik kablo. Bu kablonun uzunluğu 20 kilometre olabilir, 30 kilometre olabilir. Bu sizin faydalı yük taşıma kapasitenize bağlı olarak değişiyor. Çünkü fiber optik kablolar çok ince, çok hafif ve çok iyi veri iletebiliyor. Bu yöntemle beraber kablosuz sinyallere hiç ihtiyaç duymadan 20 kilometre, 30 kilometre drone'unuzu götürebiliyorsunuz ve istediğiniz hedefi imha edebiliyorsunuz. Bunu engellemenin şu anda benim bildiğim tek yolu var. O da fiber optik kabloyu görebilirseniz bir makasla kesebilmek olur. Çünkü uzaktan müdahale kapısı kapalı bu dronlarda. Ya da klasik yöntemlerle tüfekle vurmak ya da başka bir drone'la ona saldırmak olacaktır. Bu da korkutucu tarafı. Evet, Ukrayna-Rusya çatışmalarında çok fazla FPV drone kullanımının olduğunu söylemiştik. Peki Türkiye bu durumda ne yapıyor? Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri olan STM bu konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. STM'nin ürettiği kargo kamikaze drone olarak kullanılabiliyor ve hedefe geldiği zaman uzaktan imha edilebiliyor. Benim aklımda hala bir soru işareti var tabii ki. Bu fiber optik kablolu FPV dronlara karşı daha elle tutulur bir çözüm üretebilir miyiz? Türkiye'nin savunma sanayisi inanıyorum ki bu konuyla ilgili kafa yoracaktır ve ilerleyen günlerde çözüm sunacaktır. O zamana kadar bekliyor olacağız. Siz de gelişmelerden haberdar olmak için Tabya Dijital'i takip etmeyi unutmayın.